İnsan sesinin benim enstrümanımın olduğu bir şey. Bir Danimarka ekolü seziyorum. Türkiye'yi temsil etmek üzere ilk kez davet alan bir koro olduk. Koro daha yeni bir de yani 1 yaşında koro. O da iyi cesaret. Gerçekten tüylerim diken diken olarak izlediğim bir konserdi. 2011'de karar verdim. Boğaziçi Kadınlar Korosu'nu kuruyorum. BÜMK'te 12 kadar kadın. İlk provamızı alıyoruz. Kulüp odası küçük, karanlık, ahşap, eski. Sonra bir anda kulüp odasında o kadınların sesi yüzüme geliyor. Onları duyuyorum. Bu hep ışık olarak aklımda var. Gerçekten o 1. erkek yurdu orası. O binanın tamamen ışık olduğu, o seslerin benim için inanılmaz büyük bir etki yarattığı bir an oldu. İnsan sesinin benim enstrümanımın olduğu bir şey. Gerçekten tamam ben bunu yapacağım dediğim bir an olmuştu. Mezun oldum. Caz korosunu devrettim. Kendi koromu kuracağım. Koronun adı ne olsun? Yani aslında istediğimiz şey herkesin kendi rengini gösterdiği, birbirini sevdiği, saydığı, dünyada görmek istediğimiz şeyin bir benzerini kendi alanımızda kurabilmekti ve bu alandan dışarıya bunun ilhamını verebilmekti. Bundan 50 sene sonra da bu koro var olsun istiyorum. Bu koronun keywordleri nedir? İşte özgürlük, çok renklilik, çok seslilik, Alp, Can, ben ismi ne olsun diye yola çıktık. Hatta başta Kromas'ın adı Kromas Acquire'dı. Sonra Kromas Acquire falan onlar böyle birazcık yolunu buldu. Ama hep çok renkli ve çok yüzeyli üçgenlerle oluşan bir logosu vardı. Sadece şarkı söylemek odağında değil, işte birbirine saygı duymak, değer vermek, birbirini kucaklamak, birbirine destek olmak. Her birimizin sesine eşit bir şekilde kulak veren, fikirlerimizi paylaşabildiğimiz, söylemekten çekinmediğimiz, birbirimize destek olduğumuz. Evet, bu müziği biz beraber yaratıyoruz dediği ve onu başkalarına ilham olmaktan geri çekmeyerek kendini paylaştığı bir yer. Sana layık düşler benden önce tutsak yüreğim. Biliyorsun sen de ince ince yangın yeri hep buralar sayemde yok şikayet. Mart ortası gibi başlayan provalar Haziran'a kadar sürdü ve Haziran'da biz ilk konserimizi yaptık. Çok kısa bir sürede. ...2015'in sonunda Senesfir'de bir konser vermiştik. Yeni yıl konseri. Renkli kartonlardan kendimiz işte bileklikler, broşlar, papyonlar yapmıştık. Benim de o konserde bir tane kırmızı kartondan bir papyonum vardı. Ona çok iyi hatırlıyorum. Benim keman hocam olan Müge Eraydın ve onun kuartetiyle yapmıştık. Ve birlikte sahne almamız çok tatlıydı o yüzden. Onca sene öğrencisi olup. Ve o konser yani hala en iyi dere kenarı kaydımız falan o zamandan. Gerçekten çok iyi bir müzikti. Fransa'nın Vaison-le-Romain diye bir şehrinde çok prestijli bir festival yapılıyor. Korali adı altında. 2016 senesinde Kromas olarak Türkiye'yi temsil etmek üzere ilk kez davet alan bir koro olduk. Koro daha yeni bir de yani 1 yaşında koro. O da iyi cesaret gitmek. Tam 10 gün önce işte Türkiye'de olanlar oldu. Şimdi böyle bir gündemden oraya gittiğimizi biliyor tabii seyirci. Kısacık bahsettim yani şey de demedim öyle hani zor geldik dedim. Çok küçük bir cümle söyledim. Seyirci ağlıyor, biz ağlıyoruz. Yani oradaki yaşadığımız her şey, o dağdaki konser,
O spor salonundaki konser, o çadırın içinde ısınmak için yani karasal iklimin en vurucu olduğu yerde konser elbiselerimizi giyip yatıp uyuyup ısınmaya çalışmamız falan inanılmaz güzel anılardı. Lale Hanım bir melek. Gerçekten muhteşem insanlar ve Sedat Beyler. Adahan'da bize kapılarını açtılar. Adahan'da prova alırken bizim oyuncak sayılabilecek bir piyanomuz vardı. Bayağı böyle orada antika eşyalardan biri bir tane sandık. Sandığın üstüne o oyuncak piyanomuzu koymuşuz. 2-3 oktav bir şey. Ve senelerce yani bayağı akademiye, Bomonti'ye geçene kadar neredeyse o oyuncak piyano ile prova aldık. Koro'nun daha 1. senesi. Ayvalık'ta oranın civar köylerinden çocuklarla yapılan bir çalışma var. Zeytin çekirdekleri çalışması. Oradaki çocuklar gerçekten dezavantajlıydı ve onlara müziğin süreç içerisinde nasıl iyi geldiğini biz çok rahat gözlemliyor olduk. Beraber çok fazla konser yaptık. İstanbul'da, Boğaziçi Üniversitesi'nde, Ayvalık'ta, yurt dışında onlar Paris turnesi yaptılar. Yani oradaki çocuklar kalkıp Paris turnesi yaptılar. Oradaki şarkılarını söylediler ve geri geldiler. Bence hem onlar için hem de bizler için hem çok geliştirici ve öğretici bir süreç olmuştu. Buradan bir otobüsle Sofya'ya gidip Sofya'dan uçakla Barcelona'ya gideceğiz ki hani o kalabalıkta, o ekonomide en ihtimalli versiyon buydu. Otobüse bindik, gittik. Sınıra geldik. Sınırda bizi bekletiyorlar. Ben oradaki memur beyle koro arasında herhalde böyle 50 defa falan gidip gelmiştim. Ancak Sofya'da Bulgaristan kapısında hepimizin vizesi olmasına rağmen otobüsümüzün vizesi çıkmadı. Belgeleri eksikti. Bu yüzden 7 saat kadar bir kapıda kalma hikayemiz oldu. Sonra neyse bir şekilde birkaç saat, 3-4 saat uğraştık. Koro geçti. Bu sefer otobüsü geçirmiyoruz dediler. Otobüs kaldı. Biz aradayız. Araf dediğimiz o yerdeyiz. Bulgaristan sınırında da değiliz, Türkiye'de de değiliz. Arada duruyoruz koro olarak. Herkes böyle yerlerde falan oturuyor. Otobüsümüz geride kalmış. Pazar sabah saat 6 filan ya da 5-6 öyle bir saatteyiz. Ve geçirmeyeceğiz otobüsümüzü dediler. Benim hayatımda en çok yaşlandığım o andı. O sabah o saatte açık olup ulaşılabilecek bir yerler bulup yurt dışına çıkabilecek aracı olan bir firmayla konuşup 2 tane araç bulmuştum. Sonra o araçlar geldi ve bizi Araf'tan aldılar ve biz Sofya'ya gittik. Sonrasında havalimanına son dakika yetişip uçağımızı yakaladık ve gerçekten çok güzel bir turne geçirdik. Harika. 2017 yılında Oylum Tarun'un programına çıkmıştık. Bir anda bana da soru yöneltilmiş buldum ve inanılmaz heyecanlıydım. Buyurun hanımefendi, sizi de şöyle alalım. Merhaba, ben de Gülkay ile aynı kaderi paylaşıyorum. Tasarım mezunuyum. Şu an master'ıma devam ediyorum bir taraftan. Ve Koro ile tanıştığım için çok mutluyum. Her zaman olduğu gibi şarkı söylüyoruz uçakta bu kez. Ve uçakta şarkı söylerken bir baktık bizim hemen 2 sıra önümüzde Binnur Kaya oturuyor. Yani hepimiz hayranız tabii ki. O sırada onunla tanıştık. Ona da o uçaktan havalimanına gelirken ki o ara otobüste bir şarkı söyledik. Ve derken birkaç gün sonra biz onunla bir araya geldik. Ve biz onunla öyle ikimiz şarkı söyledik Müge'de buluşup. Sonra onun acayip güzel hayalleri vardı Kromas'la ilgili. Biz onları tek tek de gerçekleştirdik bence. Ve koroya dahil oldu. Bayağı bir kontralto olarak koroda şarkı söylemeye başladı.
Damdaki Kemancı'ya katıldık biz koro olarak ve kaç sezon, 4-5 sezon Damdaki Kemancı Zorlu PSM'de bayağı koro olarak bildiğiniz gelenek, köylüler ve işte bütün ansamblı biz yapıyorduk. Çok güzel olmuştu. Hayatımızda kesinlikle unutamayacağımız top 5 anlardan biridir yani herkesin. Gerçekten tüylerim diken diken olarak izlediğim bir konserdi. 2019 senesinde Bobby McFerrin ile bir konser verecektik ve bütün bir sene boyunca bu konsere hazırlandık ve fırsat bulduğumuz her anda doğaçlama provalar yaptık. Bir sene sonunda konserde bir küçük bir soundcheck kocaman bir jam session'a dönüştü ve işte o an benim favori anımdı. Yani büyülenmiş bir şekilde çıktığımı hatırlıyorum ve hani Türkiye'den bir koronun bunu yapmış olması Bobby McFerrin gibi bir sanatçıyla bana çok büyük bir mutluluk vermişti. Benim için Kromas'ın böyle geldiği noktanın böyle en dev gibi olduğunu kanıtı olan ve böyle tüyleri ürperten bir konser olmuştu. Kromas'ı ilk kurduğumda nasıl bir repertuarı olsun, nasıl bir janra hakim olsun, nasıl bir müziği olsun diye çok kafa yordum. Ve şuna karar verdim, hem Türkiye'de hem dünyada genel olarak koro müziği, işte dosyalar tutuluyor, halk şarkılarını düzenlemeleri var, klasik eserler, çok bilinen eserleri, çok korolar çok aynı şeyleri söylüyor gibi gördüm. O yüzden düşündüm ki hem koronun genel koristleri, gençler, genç yetişkinler, onların kendini iyi yakın hissedeceği ve mutlu hissedeceği şeyler olsun. Hem de seyircinin kendini iyi hissedeceği bir şey olsun. Burada iyi hissedeceği derken gerçekten ilk anda, yani konserde duyduğu anda evet şu an çok heyecanlandım, çok mutluyum, çok duygulandım. Neyse o eserin yarattığı duygu, onu mutlaka o ilk anda yansıtalım istedim. Çünkü bir kere dinliyoruz aslında. Bir küresel iklim krizi hareketine dahil olmuştuk Kromas'la beraber ve Ed Sheeran'ın bestelediği World on Our Shoulders şarkısı için Kromas olarak bir düzenleme yapmıştık. Böyle bir projenin parçası olmak hem bireysel olarak hem de toplumsal bir yerden aslında hepimiz için çok kıymetliydi. Şarkının son sözüyle de bitirebilirim bence. 2019'da sonra benim Danimarka'dan birlikte okuduğum arkadaşlarımın Avrupa'daki farklı şehirlerde korolarına ziyarete gidelim. Böylelikle bir Avrupa turnesi yapmış oluruz dedik ve gerçekten bayağı kapsamlı bir Avrupa turnesi yaptık. 2019'da yaptığımız Avrupa turnesi zamanlarıydı. Özellikle Rotterdam'dan trene binerken orada çalışan, istasyonda çalışan Türk amcaya suda balık söylediğimiz anı unutamıyorum. Müziğin birleştirici ve renklendirici anlarından biriydi. Harikasınız ya. Harikasınız. Leyli köylü kızı, sen allar giy. Hollanda'ya gittik, Kodarts'a gittik, Nijmegen'a gittik. Amsterdam'da kaldık, oralarda konserler verdik. Viyana'ya gittik, Berlin'e gittik. Bayağı kaç ülkede konser verdik yani. Hepsi de dolu ve güzel konserlerdi. Çok da keyifli bir turneydi. Beşiktaş şampiyon oldu. Beşiktaş şampiyonluğunda bizden statta onların marşlarını söylememizi istediler. Nakaratlarını da zıplayalım şimdi. Orada o kadar mutlu insan var hani taraftar. Biz de nakaratta zıplayalım dedim. Sonra bizim koro zıplayarak sahaya çıktı. Sonra bütün marş boyunca zıpladılar. Ya asla nakarat falan değil. Sürekli zıplıyorlar. Zıplaya zıplaya söylendi. Zıplayarak geri döndük. Ya başka bir yolu yoktu ki, o kadar büyük bir enerji ki onu yani zıplayarak çıktıysan artık duramazsın yani zıplaman gerekiyor sürekli. Şöyle geniş bir alanımız olsun. O alanda bayağı camlı olsun, aydınlık olsun, isteyen rahatça hareket etsin
böyle bir alanımız olsun dediğim bir hayalim var. Böyle işte gittiğim yurt dışındaki festivallerde hep görmüşüm. Koroların provaları böyle yerlerde oluyor. Derken Bomonti'de şimdi Vokal Akademi adı olan o yeri bulduk ve Vokal Akademi'yi kurmaya karar verdik. Bu kuruluş kararını verirken ve bu yerin nereye olabileceğini seçerken hem orayı gördüğümüz anki heyecanımızı hatırlıyorum hem de o an gerçekten de bunun için çok doğru bir zaman olduğunu, çok tam zamanı olduğunu hissettiğimizi hatırlıyorum. Gerçekten de o hissettiğimizin doğru olduğunu görüyoruz zaten. Şu anda Vokal Akademi'nin geldiği nokta çok manyak bir seviyede ve acayip güzel şeyler oluyor. Oraya giden herkesin çok çok mutlu olduğu, harika enerjiler kazandığı bir yer haline geldi. Bu 10 senede koroları görmeye alışık olduğumuz sahnelerin dışında yerlerde şarkı söylemeye biz çok hevesliydik ve bunun içinde çok özendik, değişik yerler aradık ve şanslıydık ki bayağı bir fırsatta çıktı karşımıza. Mesela işte Çinili Hamam'da bayağı birkaç performans yaptık. Seyirciyle birlikte gezdiğimiz, hamamın içerisinde farklı odalarda farklı şeyler söylediğimiz. Tam 2020'de herkesin işte sokağa böyle çıkmadığı filan o dönem, o kötü sene ben evlendim. Can Salih ile düğünümüzde kokteyllerin adı bile bizim şarkıların isimleriydi. İşte bir kokteylin adı Çan Çan, diğerinin Shackles falan, bir tanesi Seyla diyor gibi. Biz bütün o misafirlere şarkı söyledik. Bir tane şarkı söyleyecektik, yetmedi. 2, 3, 4 falan bayağı böyle mini bir konsere dönüştü. O çok uzun zaman sonra çok iyi bir buluşma anıydı. Yel Değirmeni Sanat'ta bir konser verdik. Cloudburst diye bir şarkı yapıyoruz. Cloudburst tamamen bir fırtınayı anlatıyor. Yaz günü, Ağustos muydu? Yani inanılmaz güneşli ve sıcak bir hava var. 40 derece. 40 derece falan. Sen Cloudburst'ü anlattın. Bu şarkıyı şimdi söyleyeceğiz dedin. O anda o sıcak 40 derece Ağustos ayındaki o Yel Değirmeni Sanat'tan bir gök gürültüsü duyduk. Öyle bir gök gürültüsü ki yani bir anda yağmur boşalmaya başladı. Şarkıya başlamamıştık henüz. Ve şey diye bağırıyorum, hatırlıyorum. Başardık falan diye böyle yağmuru yağdırdık biz orada mesela. Öyle bir an hatırlıyorum. Biz festivale gidemiyorsak onları buraya getirelim. Voice Up Festival'de aslında bunun sonucunda çıktı diyebiliriz. 2023'te 600 müzisyen dünyanın her yerinden, işte Venezuela'sından Kore'sine müzisyenler geldi. Biz İstanbul'da sürekli şarkı söyledik. Atölyeler, konserler, partiler. Acayip büyük bir şey oldu. Vocal painting'i ben öğrendikçe kroması öğretmeye başladım. İlk günler işte bazı ritimler, alkışlar, küçük küçük şeyler. Ben de yeni öğreniyorum. Kromas zaten yeni öğreniyor. RAMA, yani Royal Academy of Music, o Danimarka'daki okula başlamadan önce de bir şekilde benim içimden geliyormuş herhalde ki doğaçlama müzik yapıyorduk biz. Ama bildiğim bir şey değildi aslında bu. Hatta sadece biz koroda yapmayıp seyirciyle de yapıyorduk. Yani seyirciye de ben melodiler öğretiyorum, haydi şimdi doğaçlıyoruz falan diyorum. Bu yine bilgi değil, içgüdü diyeyim. Yani bilerek yaptığım bir şey değildi. Sonra işte Danimarka'da okurken onun nasıl yapıldığını, tüm pedagojik altyapısını, nasıl kocaman bir yöntemle bunu acayip büyük yerlere getirebileceğimizi, mesela öyle iyi bir müzik yapıyoruz ki Bobby McFerrin'la full doğaçlama konser yapıyoruz gibi.
İlk defa bir beste yapacağım. Çok spesifik bir işte dakikası var, bir teması var aslında. İşte Türkçe olacak, janrası belli falan. Derken ben birkaç ay gerçekten çok acayip bir yaratım sürecine girdim. Çok karanlıktı. Gerçekten çok zorlandığım bir 2 ay filandı. O sürenin büyük bir kısmında da hiçbir şey yazmadım bu arada. Sonra son 2-3 hafta kala yazmaya başladım müziği. Ve ondan sonrası çok hızlı geldi. İşte bir hafta bir yarısını yazdım. Hemen provada denedik. Çok iyi tınladı. Ve çok hızlı bir şekilde oyun çıkmış oldu. Kronos'un 10 senesine baktığımda çok şanslıydık bence. Acayip iyi müzisyenlerle birlikte çalışma fırsatımız oldu. Tarkan Bey'den, Mercan Dede'ye, Korhan Futacı, Duygu Soylu, çok şanslıydık. Türkiye'mizin megastarı Tarkan'la birlikte Cumhuriyetimizin 100. yılı için bir proje gerçekleştirdik. Bu kadar iyi bir eğitimci olması hepimize büyük bir masterclass verdi. Nasıl o ayrıntılı, güzel Tarkan gibi şarkı söylenirin böyle bir tadını görmüş olduk. Gerçekten tabii ki böyle fırsatlar çıktığı için çok müteşekkirim. Bu projede Tarkan Bey'in işine olan titizliği, hepimizi tek tek dinlemesi, sonrasında birlikte bir enerjiyi yakalayıp paylaşmamız hepsi harikaydı. Bunu unutamayacağımdan eminim. Ebediyete kadar bizdeki bu yangın hiç sönmez, hep yanar. Mercan Dede ile bir sarnıçta gece yarısı saat 3'te filan koro olarak şarkı söyledik ve bayağı onu kaydettik. Sabaha kadar sarnıçtaydık yani hem çok soğuktu hem çok ıslaktı, nemliydi. Bir yandan çok heyecanlıydı. Mesela o gün bence orada olan hiçbirimiz için unutulamayacak bir andı, bir geceydi. Sonra da tabii ki çok keyifli bir iş çıkmış oldu ortaya. Dünyanın en iyi seslerinden bir tanesi. Duygu PSM'de konserlerimizde hep bizimle yanımızda ve bizimle işte Wailers'da ya da Wopa'da doğaçlama bizi sesini bahşediyor diyeyim. Kronos ve Vokal Akademi olarak hep birlikte Saygı Bir sahnesinde Ceylan Ertem'le sahne alma şansı bulduk. Bir de Ceylan Ertem'in enerjisiyle hepimiz çok farklı duygularla söylemiştik şarkımızı. Kronos ve Geven de bu yılın başında birlikte bir sahne aldı. Müziğe bakış açımı bu kadar değiştiren iki oluşumun bir arada yaptığı en iyi şeyi yapması ve bunun bir parçası olmak hayal bile edemeyeceğim bir şeydi. Ve bu unutulmayacak çok an yaşattı bana. Türkiye'de bir ilk olarak çok değişik bir şey yaptık ve koroyu sanki o dinleyen seyirci bir kişi ortadaymış gibi hayal ederek, mikrofonları da buna göre dizerek 360 derece koro kaydını almış olduk. Bu hem Cloudburst hem de dere kenarında Taş Ben Olaydım mı yaptık. Hatta bu o kadar iyi bir müzik oldu ki işte bir anda arkadan bir solo geliyor, karşıdan basları duyuyorsunuz falan ve bunu kulaklıkla yapabilirsiniz. O kadar iyi bir şey oldu ki bunu Arter'de, Karbon'da bayağı hani black box, orası simsiyah bir alanda. Etrafa da bu 360 derece ses yerleştirmesini yaptık ve orada birkaç hafta boyunca bunu deneyimleme fırsatını buldu seyirci. Ya çok acayip bir şeydi o gerçekten. Yeniden öyle bir şey yapasım var mesela. Canım şefimiz hamile olduğu bir süreçteydi ve bizim Santa Maria Kilise konserimizde her parçayı yönetemiyordu. Ve anlardan birinde seyircilerin arasında şefimizin olmasıyla beraber biz 50 kişi olarak hiç konuşmadan hep birlikte şarkı söylemeye karar verdiğimiz bir an oluştu. O kadar iyi bir müzikti ve o kadar duyguluydu ki en unutulmaz anlarımdan biri buydu. Konserden bir hafta sonra doğdu değil mi? Aynen öyle. Yani sen sahnede doğurdun
Hatta şey vardı, hatırlıyor musun? Bir tane gazete köşe yazarı birisi sahnede doğuracak sandım yazmıştı. Tam olarak öyle oldu yani. Nora sahnelere doğdu. Ne kadar çok kadın şefi görürsek daha çok genç kadın kendini orada görme hayalini kurabilecek. Ve dolayısıyla aslında bu erkek olarak, şefliği erkek olarak gördüğümüz o konuyu da bitirmiş olacağız. Ben 13 senedir tanıyorum Başak'ı. Ve beraber Boğaziçi Üniversitesi'nde o ilk şefliğini yaptığı sene ben koroya ilk kez şarkıcı olmak üzere seçmeye gittim. Ve çok güzel bir sene orada şarkı söyledikten sonra ben böyle birazcık kayıp, yitik, böyle bir kendi depresyonunda falan olan birisiydim. Bir gün bir konsere gelmeyerek korodan çıktığımı beyan etmiş oldum aslında Başak'a. İkincisi de Kromas'ı kurduktan sonra bir bakıyorum işte Kromas diye bir koro kurulmuş, işte renkler demek falan. İçinde olmak istedim tabii ki. Ama bir yandan biliyorum ki benim tükettiğim bir şans var orada. Ve ben aslında kendime inanmazken Başak tamam dedi, yani gel koroya. Başak'la birlikte Ezgi ile hani üçümüzün birlikte yarattığı şeyde, sinerjide benim gerçekten hissettiğim şey, sanki sürekli birbirimizi daha yukarı çekiyormuşuz gibi hissediyorum. Bana çok büyük bir vizyon akıyor. Ben de inşallah onlara bir şeyler anlatabiliyorum, verebiliyorum. Hani kendi deneyimlerimden bir şey aktarabiliyorum. Koroya gelen kişilerin bir kısmı gerçekten işte sosyalleşmeyi çok sevmiyor aslında. Kalabalığa gelmiş ama şarkı söylemeyi ve tınlamayı seviyor. Hem koroda yaptığımız müzikle hem de vocal paintingle bence, yani beraber o an yaratma haliyle gerçekten o diğerleriyle rahat iletişim kuramayan birileri birkaç hafta sonra işte yüzü gülmeye başlıyor, daha rahat konuşmaya başlıyor. O topluluğun içinde kendini daha ait hissediyor. 5 yıl önceki Canan'ı düşündüğümde, yani evde bile şarkı söylemeyen ben, ailemin yanında bile utanan ben, Başak sayesinde, Kromas sayesinde kendi sesimi bulabildim. İlk yılımda hatta soloyla vesaire inanılmaz bir mücadeleydi benim için ve o şekilde heyecanımı atmam gerekti. Burada aslında Kromas'la birlikte şarkı söylemeye başladığımdan beri hem herkesle ve kendimle çatışıyor ve barışıyor gibiydim ve müzik yapmanın ve şarkı söylemenin farklı bir yolu olduğunu öğrendim ve burada olduğum için çok mutluyum. Provaya gelmek bir şey ya, her hafta provaya gelmesi lazım. Oraya gelmek için insanın evden kendini bazen sürükleyerek getirmesi gerekiyor. Onu yapabiliyorsa eğer, ki bence çoğu kişi yapabiliyor, zor bile olsa, o günün sonunda birkaç defa bunu yaptıktan sonra gerçekten görüyorum ki sadece koroya gelmesi ve devam etmesi ve oradaki o kendini ifade ve var olma gelişimi değil, koronun dışındaki hayatında da aslında biraz daha var olmaya başlıyor. Biz provaya geldik ve her şey o kadar hızlı değişti ve gelişti ki biz bir anda dışarıdaki hayatımızı unutup o andaki müziğe odaklanıp birbirimize bunun ne kadar iyi geldiğini ve birbirimize ne kadar iyi geldiğimizi fark edip aslında hani o an her şeyi geride bıraktığımızı, oraya geldiğimizde bize her şeyin çok iyi geldiğini fark ettik. Her gün kendime yeni bir şeyler kattığımı, yeni bir şeyler öğrendiğimi hissediyorum. Bu hem kişisel olarak da böyle, koro olarak da böyle ve bunun bence en büyük sebebi de Başak. 14 yaşındaydım katıldığımda ve böyle ergenliğin böyle pik yaptığı bir noktada burada olmak ve insanların benden daha erişkin, yetişkin insanların beni böyle sarmalaması, koruyup kollaması benim için çok değerliydi. Herkes böyle bir noktada büyümemi bekliyordu ve beraber beni büyüttük diyebilirim. Buradaki çok sesliliğin, çok renkliliğin ve bu kolektif üretimin bir parçası olduğum için kendimi bayağı bir şanslı hissediyorum. Ne kadar ufkumuzun genişleyebileceğini, müzikle ilgili neler öğrenebileceğimizi, arkadaşlıklarla ilgili neler öğrenebileceğimizi ve en önemlisi de bir topluluğa sahip olmanın bir insanın özgüvenini ne kadar geliştirebileceğini öğrendim. Kromas'ın daha fazla Avrupa'da, başka ülkelerde, Asya'da her yerde tanınır hale geldiği bir yere geleceğini düşünüyorum. Kromas bir koronun da çok daha ötesinde Başak'ın kendisini, ışığını yansıttığı bir yer. Yani sadece müzikteki ışıltıdan da bence bu belli.
Kromas'ın bugüne gelmesi, bütün bu seneleri böyle güzel geçirmesinin benden başka bir kişisi daha var. O da Can Salih. Can Salih olmasaydı ne Kromas böyle olurdu, ne ben böyle bir yerde olurdum. Gerçekten onun desteği, hem manevi olarak sürekli yanımda, arkamda, ne zaman neye ihtiyacım olarak var olması, hem de gerçekten hep fiziksel olarak da var olması. Onun fikrine çok güveniyorum. O ilk gün heyecanım, şimdi bugün PSM konseri, hiçbir şey fark etmiyor. Gerçekten yine konserden çıktığımda ilk ona gidip ilk onun hissini ve fikrini öğrenmek istiyorum. İyileşmeye izin vermeye karar verdim kendime. Öyle bir şekilde geldim. Ben konuştum. Ben konuştum. Ben konuştum.